Zaman su gibi geçerken Mini'nin karnında hızla büyümeye devam ediyor. Artık 23 haftalık bebek sahibisin. Boyu, kilosu iyi mi, hareketleri normal mi gibi merak ettiğin bilgileri bu videomuzda bulacaksın. İşte 23 haftalık gebelikte neler seni bekliyor? Tebrikler. Hamileliğin 23. haftası ile birlikte 6. ayın içindesin. Hamileliğin 3'te 2'sini bitirmene çok az kaldı. Yaklaşık olarak bebeğinin boyu 20 santim 450 gram ağırlığında. Bebeğin tombullaşıyor ama cildi hala buruşuk. Bunun nedeni cildinin yağlarının daha çabuk gelişmesi ve derisinin içini dolduracak, onu gergin tutacak kadar yağın olmaması. Ama yağlar da arkadan geliyor. Vücudu kaplayan tüyler zaman zaman koyulaşıyor. Yüzü ve vücudu doğumdaki halini almaya başlıyor. Ciğerleri dışarıdaki yaşama onu hazırlamak için gelişiyor. Ayrıca ciğerlerindeki damarlar da solunuma hazırlanmak için büyümeye devam ediyor. Solunum hareketleri yapıyor ve bunlar sadece deneme hareketleri. Hala oksijeni plasentadan alıyor. Çünkü doğum sonrasına kadar ciğerlerde hava yok. Aslında şu ana dek bebeğin hareketlerini hissetmeye başlamış olabilirsin. Ama esas şenlik şimdi başlıyor. Çünkü bebekler 24 ile 28. haftalarda en aktif dönemlerini geçirirler. Rahmin içindeki yuvalarında yerleri bol olduğu için rahatça hareket ederler. Fakat hareketler kısa süreli ve düzensizdir. Bu yüzden bir gün hissedip bir gün hissetmemek seni korkutmasın. Günlük olarak hareket takibini 28. haftadan sonra yapmaya başlayabilirsin. Rahmin de bebeğin de büyüyor. Artık rahmin göbek deliğinin üzerinde karnın yalnız büyümekle kalmayıp yuvarlak bir görünüm alıyor. Fakat bu büyüme miktarı anne adayında farklı oranlarda olabilir. Bu yüzden kendini diğer hamilelerle kıyaslama. Senin için önemli olan sürekli değişim ve büyüme. Bebeğin büyüdükçe plasenta da büyür. Amniyotik sıvı miktarı da artar. Hamileliğin ilerledikçe rahmin daha da büyür ve ağırlaşır. 23 haftalık gebelik kilosu bu döneme kadar 5,5 ila 6,8 kilo arasında artmış olabilir. Hamileliği toplamda 11 ila 14 arasında bir kilo alımı ile bitirmek uzmanlar tarafından sağlıklı kabul ediliyor. Bu dönem çevrendekiler kilonla ilgili yorumlar yapabilir. Çok kilo aldığın için ikiz bebek taşıdığını söyleyebilirler ya da olması gerekenden az kiloda göründüğünü düşünebilirler. Kilonla ilgili endişelerin varsa doktorunla paylaşabilir ve beslenme düzenini birlikte gözden geçirebilirsin. Zaten doktorun artık her muayenede hem kilo alımındaki değişiklikleri hem de rahmindeki büyümeyi takip edecektir. Hamileyken sodyum alımı konusunda dikkatli olman gerekiyor. Çok fazla sodyum tüketmen vücudunun su tutmasına sebep olabilir. Bu da şişkinlik hissetmene yol açar. Turşu, tuzlu kuru yemişler, işlenmiş veya konserve gıdalar gibi çok fazla tuz içeren gıdalardan uzak durmaya çalışmalısın. Bunu kontrol altına tutmak için gıdaların etiketlerini okuyabilirsin. Su tüketimini arttırıp tuz tüketimini ise günde 3 gram ile sınırlı tutmalısın. Şimdi hamileyken yaşayabileceğin rahatsızlıklardan birkaç tanesini sayalım. Hamileyken çamaşırında pembe ya da kırmızımsı bir leke görmek her zaman huzursuz edicidir. Bu dönemde hafif kanama veya lekelenme genellikle endişe etmeyi gerektirmez. Rahim ağzı dokularının hassaslaşması, vajinal muayene veya cinsel ilişki sırasında zarar görme gibi pek çok şey buna neden olabilir. Eğer kanaman varsa ya da hafif bir kanamaya ek olarak karnında ağrı, rahminde kramp varsa doktorunu hemen aramalısın. Genellikle bir ultrason muayenesi sorun olup olmadığını hemen gösterir. Vücutta dolaşan yüksek düzeyde hormonların neden olduğu artan kan akışı burnundaki mukoz dokuların şişmesine, yumuşamasına neden olur. Üstelik bu dokular enfeksiyon ve mikropları vücudundan uzak tutmak için her zamankinden daha fazla mukus üretir. Bu da burun tıkanıklığına hatta kanamasına sebep olabilir. Belki bu sorunla ilk kez gebelikte 23 haftayı doldurduktan sonra karşılaştın. Belki de henüz karşılaşmadın. Her zaman dediğimiz gibi hamileliğe bağlı belirtiler, şikayetler her anne adayında farklı zamanlarda ve şiddette ortaya çıkabilir. Doktorunun tavsiyesiyle C vitamini takviyesi almak ya da C vitamini içeren gıdalar tüketmek kılcal damarlarını güçlendirerek kanamayı engelleyebilir. İşte bazı taktikler şunlar. Bulunduğun ortamların kuru olmamasına, her zaman nemli olmasına özen göster. Eğer kış ise kalorifer kenarlarına mutlaka suluklar as. Buhar makinesi kullanarak ortamın havasını temizle. Burnun kanadığında yatmak ya da geriye uzanmak yerine hafifçe öne doğru eğik vaziyette otur. Baş ve işaret parmaklarınla burun deliklerinin üzerinden ve burun kemiğinin altından tutup sık. 5 dakika öyle otur. Eğer kanama tekrar ederse bu söylediğim uygulamayı devam et.
3 denemede kanama kontrol altına alınmazsa doktoruna iletişime geçmende fayda var. 23. haftayı da geride bıraktık. Şimdi hanımlar 23 haftada neler yaşadınız? Yorumda buluşalım lütfen. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma. Bu kanalı izlenmeye değer bulup abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu video senin karşına çıkacaktır.